7 yıl. Koka 7 yıl. Bu kadar sur. İnsanın yaralarını sarıp yeni bir hayat kurmasına yetmeliydi. Ama benim için 7 yıl. Sadece nefes almayı sürdürdüm. Ruhumun katıldığı buz gibi bir bekleyişten ibaretti. Derya'dan ayrıldıktan sonra hayatımın merkezi kayboldu. İşlerimde başarılıydım. Evet. Şirketim büyüdü. Projelerim ses getirdi. Ama gece lüks daireme döndüğümde duvarların yankılanan sessizliği, vicdanımın fısıltısından daha yüksek geliyordu. Başarı, yalnızlığımın üzerine giydiğim pahalı bir pelerindi. Bazen bir koku, bir şarkı, hatta kadedeki bir çiftin gülüşü beni aniden o son güne geri götürüyordu. Derya'nın gözlerindeki o kırgın, umutsuz bakış. Artık yorulduk, Volkan, demişti. Senin başarı takıntın bizi yutu, haklıydı. Kariyerimin peşinde koşarken, elimdeki en değerli hazineyi, onun sevgisini ve huzurumuzu feda etmiştim. Ona yeterince zaman ayırmamış, kırılganlığını görmezden gelmiştim. O vedadan sonra ne kadar çabalasam da o boşluğu dolduracak hiçbir şey bulamadım. Her kadında Derya'nın gölgesini aradım ve bulamayınca daha da derine battım. Salı günüydü. Yağmurlu, İstanbul trafiğinin boğuku olduğu sıradan bir salı. Ofiste bir toplantının tam ortasındayken, telefonuma tanımadığım bir numaradan bir mesaj geldi. İlk başta spam sandım, silmek üzereydim ki, ekrandaki iki ekli dosyaya fark ettim. İlki, 7 yıl öncesine ait. Derya'nın adının ve doğum tarihinin geçti. Mühürlü bir hastane kaydının görüntüsüydü. Kayıta, gebelik takibi ibaresi vardı. Benim kaydı okudu ama anlamı kalbime ulaşamadı. İkincisi ice. İkinci görsel nefesimi kesen. Midemi düğümleyen bir fotoğraftı. Fotoğrafta Derya vardı. Ama o bildiğim gülen Derya değildi. Gözleri yorgun. Yüzü gergin ama karnı belirgindi. Hamileydi. Hem de 7 yıl önce. Biz ayrıldıktan hemen sonra. Avuslarım terledi. Telefon neredeyse elimden kayıyordu. Toplantıdaki sesler bir anda boklaştı. Sanki birinin sesi kısılmış gibiydi. Bu ne anlama geliyordu. Bir en için. Bunun kötü bir şaka olmasını diledim. Ama hastane kaydındaki tarih ve saatler. Bu korkunç, yıkıcı gerçeği doğruluyordu. Derya, benden bir sakık beklemişti. Bir oğlum vardı. Ve ben bunu 7 yıldır bilmiyordum. Yüküm, suçluluk ve öfke bir araya gelip beni boğmaya çalışıyordu. Neden benden sakladı? Ona ne yaptım ki bu kadar büyük bir sürü 7 yıl boyunca tek başına taşıdı? O 7 yıllık boşluk, anlamsız bir ızdıraba dönüştü. Oğluyla geçen her günü, onun ilk adımını, ilk kelimesini, ilk yaş gününü kaçırmıştım. Tek bir isim aklıma geldi. Hatice teyze. Derya'nın annesi. O, her zaman Derya'ya en yakın olan kişiydi. Bu dünyada, Derya'nın sırrını, benden daha iyi bilen biri varsa. O da, Hatice teyzeydi. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilmeden. Bir açıklama yapma zahmetine bil. Görmeden toplantıyı terk ettim. O en sadece hareket etmeliydim. Arabanın anahtarlarını alırken ellerim deli gibi titriyordu. İstanbul'un karmaşık, trafiği umurumda değildi. Hatice teyzenin evine, 7 yıldır gitmediğim o kapıya doğru sürdüm. Artık bu boşlukta yaşayamazdım. Sur perdesi, ne pahasına olursa olsun kalkmak zorundaydı. Gerçek, beni bekliyordu. Ve ben, bir baba olarak, o gerçekle yüzleşmek zorundaydım. Ellerim direksiyonda kilitlenmişti. Yol.
Sanki hatise teyzenin küsük, evin değil de. 7 yıllık bir pişmanlığın dipsiz kuyusuna doğru kivriliyordu. Nihayet mahalleye ulaştığımda, her şey 7 yıl önceki gibi görünüyordu. Aynı eski apartman, aynı teneke posta kutusu. Ama benim içimdeki dünya, paramparçaydı. Zile bastım. Beklemek, her saniye vicdanımın üzerime indirdiği bir bıçaktı. Kapı yavaşça açıldı. Hatice teyze, yaşına göre zinde ama gözlerinde yorgunluk ve büyük. Bir sürün ağırlığını taşıyan bir kadındı. Beni görmeyi beklemiyordu ama aynı zamanda kaçınılmazı da biliyordu. Gözlerinde bir anlık şok parladı. Sonra derin bir keder yerleşti. Volkan, sesi, fısıltıdan biraz daha yüksekti. Teys, dedim, sesim boğuk çıkmıştı. Ne kibar, ne de nazik olabilirdim. Bana gönderilen mesaja gördün, geldim, yalvarırım, yalan söyleme. O hasta kayıtları, o fotoğraf, Derya'nın hamile olduğunu biliyor muydun? Hatis tez kapıya, açmakta tereddüt etti. Bakışları omuzumun üzerinden. Kimsenin görüp görmediğini kontrol edersesin dışarıya kaydı. İçeri gel. Konuşalım. Umentusen, nach kas pla, kapusing des, wadut, and resentes kas pas kas, anyone. İçeri girdiğimizde. Evin sokaklı ve düzeni. Dışarıdaki fırtınanın tam tersiydi. Oturma odasına geçtik. O her zaman oturduğu tekli koltuğa söktü. Bense ayakta durdum. Oturakak sabrım yoktu. Seni araya kalma biliyordum, dedi. Sesindeki sakinlik. Benim içimdeki fırtınayı daha da büyütüyordu. Ama Derya'ya söz verdim. Söz mü? Öfkem kontrolsüzce yükseldi. Bir babadan, bir oğlunun varlığına saklama sözümü? Benim bir oğlum var, değil mi teyze? 7 yıldır. Onu nerede sakladı? Hatis teyze, titreyen elariel, seypanın alt çekmesesini açtı. Oradan, üzerinde sisek desenleri olan, küçük, oyma bir ahşap kutu çıkardı. Kutuyu bana uzattı. Bu, sadece bir eşya değildi. Bu, benim kayıp 7 yılımın, Derya'nın akısının ve oğlumun varlığının somut kanıtıydı. Kutuyu aldım. Ağırlığı inanılmazdı. Kapağını kaldırdım. İçinde bir paket vardı. Ve onun altında, sararmış pamukların arasına, sıkıştırılmış bir sisim. 2 çizgil, pozitif sonuku gösteren o eski gebelik, testi subu. Kalbim göz kafesimi parçalayacak gibiyatı. Elimin titremesinden testi zor tutuyordum. Sonra paketlenmiş kağıtları açtım. Ultrason fotoğrafları. Minik, karanlık şekiller. Bunlar rüzgardı. Adını bilmediğim, yüzünü görmediğim ama etimden. Kanımdan olan oğlum. Gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Ama bu hüzünden, çok benimdeki bir damarın patlaması gibiydi. Yere yulup kalma. İsteyle mukadele ettim. Neden tez? Neden sakladı? Fısıltım yalvarışa benziyordu. Hatice teyze derin bir nefes aldı. Çünkü o günlerde sen, Volkan, tamamen kaybolmuştun. Kariyerin, projelerin, yükselme hırsın, Derya'nın etrafında orduğun duvarlara görmüyordun. O hamile olduğunu öğrendiğinde, sana söylemek istedi. Yemin ederim denedi. Ama seni, yengeç bir toplantıdan gelmiş. Elinde telefon. Kafanda sadece iş olan bir adam olarak buldu. Sözleri. Keskin bir hançer gibiydi. Hatırlıyordum. O günleri. Hep meşguldüm. Hep önemliydim. Korktu diye devam etti Hatis teyze.
sana güsendi. Dedi ki, anam, Volkan beni bir eş olarak koruyamadı. Bir baba olarak. Kariyerinden ve hırsından daha değerli olamayız. Rüzgarı bu zehirli havada büyütmektense, ona huzur içinde. Tek başıma bir hayat veririm. Rüzgar. Adını ilk kez duymuştum. Bir meltem, bir fırtına. Olamun adı. O çok gururluydu, Volkan. Kalbi kırıktı ve kırık bir kalp gurura dönüşür. Benden sen ne kadar değişirsen değiş, onu aramadan önce kendi hayatını kurmasını bekledi. Sen onu ne kadar ararsan, o kadar kaçtı. Senin başarısız evliliğinizin yükünü, rüzgarın üzerine yıkmak istemedi. Gözyaşlarımı sildim. Artık anlıyordum. Derya, beni cezalandırmıyordu. Sadece olunu benden koruyordu. Ben, 7 yıl önce onu bir kez kaybetmiştim. Şimdi ise 7 yıllık bir hayatı kaybetmiştim. Nerede yaşıyorlar? Tez, yaşıyorlar değil mi? İyiler mi? Hatis tez başına eğdi. Yüzü aniden karardı. İyilerdi. Ta ki nekati zorlu onların izini bulana kadar. Oh, en adını ilk kez duydum o karanlık gölge hikayemize girdi. Hatis teyzenin sesi endişeyle satladı. Derya ve rüzgar güvende değiller Volkan. Nekati yüzünden saklanmak zorundalar. O yüzden sana bu mesajı gönderdim. Derya'nın sana güveneceğini sanmıyorum. Ama rüzgarın bir babaya ihtiyacı var. Ona bir koruyucuya ihtiyacı var. Suçluluk duygum. Anında yerini koruma içgüdüsüne bıraktı. Nekati zorlu. Kimdi bu adam? Ne istiyordu? Derya'yı 7 yıldır rahat bırakmayan şey neydi? Nekati mi? Dedim. Kutuyu sımsıkı kavrarken. Bana nerede olduklarını soil. Hemen. Nekati'nin kim olduğu umurumda değil. Eğer oluma zarar veriyorsa, onu durdurakam. Hatis tez. Derin bir itsekti. Sanki büyük bir yükü omuzlarından atmış gibiydi. Doğu Karadeniz'de, Gerede yakınlarında küçük bir kasaba. Bir otelde temizlik işi buldu. Ama Nekati her yerde onu takip ediyor. İstanbul'daki eski şirketinden beri. Ona sarıldım. Minnettarlık ve asiliyetle dolup taşıyordum. Elimdeki ahşap kutu, benim yeniden doğuş biletimdi. 7 yıl önce Derya'ya verdiğim sözü tutamamıştım. Ama şimdi, oğluma ve ona karşı ikinci bir şansım vardı. Geri dönüş yoktu. Nekati zorlu'nun adını ve Derya'nın adresini not olduktan sonra, hemen avukatım Alper'i aramak için dışarı fırladım. İstanbul'dan Karadeniz'e uzanan bu yolculuk. Benim redemption arkım ola kalktı. Babalık görevimi üstlenme zamanıydı. Vakit kaybetmeye tahammülüm yoktu. Oğlum ve Derya, bir canavarın gölgesinde yaşıyorlardı. Arabayı Hatis teyzenin evinin önünden hızla uzaklaştırırken, elimdeki telefon adeta bir bomba gibi ısınıyordu. Sur perdesi kalkmıştı ama gerçeğin yükü, sırtıma binmişti. Şimdi tek yapmam gereken, 7 yıllık kayıp zamanı telafi etmek için harekete geçmekti. Alper'i, avukat arkadaşımı ve tek güvendiğim dostumu hemen aradım. Neredeyse nefes almadan, hastane kayıtlarından, ahşap kutudaki test subuğuna, rüzgarın varlığından ve Nekati zorluğunun tehditlarından bahsettim. Konuşmam muhtemelen dağınık ve çılgınca geliyordu. Volkan, yavaşla, diye kesti sözümü, Alper, sesi hem şaşkın hem de sinirliydi. Nednini biliyorum Alper, benim aptalım yüzünden, diye tüsladım. Şimdi bu, önemli değil. O ve rüzgar güvende değiller. Hatise tez, Doğu Karadeniz'de, Gerede yakınlarında bir yerde olduklarını söyledi. Nekati Zorlu adında bir adam onları rahat bırakmıyormuş. O adam kim? Derya ile ne işi var?
Hemen öğrenmelisin, bütün bağlantılarını kullan. Alper, durumun ciddiyetini çabuk kavradı. Benim bu kadar çaresiz kaldığımı nadiren görmüştü. Tamam, sakin ol. Ben bu nekati zorluğunun adını araştırayım. Senin için Derya'nın son, adres ve iş yeri kayıtlarını bulmaya çalışacağım. Sen İstanbul'dan ayrılma. Sen İstanbul'dan ayrılma. Hata yapıyorsun, dedim. Sesim soğuk bir, kararlılıkla doluydu. Ben yola çıkıyorum. Hukuki prosedürler beni bulur. Ama ben gitmezim. Olumu kaybederim. Alper'in itirazını dinlemeden telefonu kapattım. Ev arayıp bavul hazırlayacak zamanım yoktu. Kustanıma, hatis teyzenin verdiği adresi yazdığım kutu kağıt parçasını ve ahşap kutuyu yanıma almam yeterliydi. Kutu, koltuğun yanındaki boşluğa yaslanmış. Varlığını her an hissettiriyordu. Bu, benim kutsal emanetimdi. İstanbul'un karmaşık kadeleri geride kalırken, hayatımın en uzun yolculuğu başlamıştı. Karadeniz otoyoluna girdiğimde, ayak gaz pedalında sonuna kadar basılıydı. Ama içimde yanan ateşi hiçbir hız dindiremiyordu. Yolculuk, benim için bir vicdan muhasebesi odasına dönüştü. Müzik kapalıydı. Düşüncelerim o kadar yüksek sesle bağırıyordu ki, motor sesi bile onları bastıramıyordu. Geriye dönüp baktığım o 7 yıl, bomboş bir tüneldi. Derya'nın neden bu sırrı sakladığını, şimdi daha net anlıyordum. O, benim hırslarımdan kasıyordu. Benim paranın ve statünün peşinden koşarken, unutum o basit. Huzurlu hayatı rüzgara vermeye çalışıyordu. Sana ne yaptım ben? Derya, diye fısıldadım. Direksiyonda. Seni, nasıl bu kadar insettim ki, bir oğlunun varlığını benden saklamaya, onu nekati zorluğunun gölgesinde büyütmeyi tercih ettin. O, ensadese pişmanlık hissetmiyordum. Yüzüm kızaracak kadar büyük bir utanç duyuyordum. Ben onu kaybettiğimde, o benim parsamı korumuştu. Şimdi ise o parsayı, bir canavarın pensesinden kurtarmak benim görevimdi. Bu, sadece babalık görevi değildi. Bu, 7 yıllık günahın kefaretiydi. Telefon soldu. Alper'di. Sesi Jürgen geliyordu. Volkan, nekati, zorlu. Bu adam pis, bir oyunun içinde. Büyük holdingler taşeronluk yapan karanlık bir firma zinciri var. Kara para aklama. Tehdit. Tam, bir psikopat. Derya, geridedeki bir da otelinde temizlikçi olarak çalışıyor. Nekati'nin eski bir iş ortağı orayı yönetiyor. Anladığım kadarıyla. Derya'nın sahte bir kimlikle çalışmaya zorlanmış olması muhtemel. Sahte kimlik mi? Evet, ve Volkan, daha kötüsü var. Nekati, Derya'ya takıntılı. Sadece borç değil. Onu kontrol etme arzusu var. Derya'ya adeta izole etmiş. O kasaba. Kışın neredeyse tamamen kapanıyor. Hiçbir iletişim kanalı yok. Midem kasıldı. Derya ve rüzgar. Bir hapishanenin ortasındaydı. Ve ben, yıllarca İstanbul'daki lüks hayatımda bu gerçeklikten habersiz yaşamıştım. Konumu bana gönder Alper. Ben varmadan yasal bir hamle yapmaya kalkma. Ernst oraya ulaşmalıyım. Rüzgar görmeliyim. Yol bolu dağlarının sert ve ıssız manzaralarına doğru kivriliyordu. İstanbul'un kaosu. Yerini Karadeniz invaşı. Yeşil ve soğuk atmosferini bırakmıştı. Artık Volkan iş adamı değildi. Volkan, kayıp bir baba ve lesini kurtarmaya çalışan bir avkiydi. Nekati zorlu, hikayemizin karanlık gölgesiydi. Eğer o adam, rüzgarın güvenliğin dokunursa,
Volkan. 7 yıl önce kaybettiği. Her şeyi geri kazanmak için. Her şeyi yapmaya hazırdı. Ölüm bayıl, onu durduramazdı. Gökyüzü grileşti ve ilk kartaneleri arabamın kamuna düşmeye başladı. Bu yolculuk, sadece bir coğrafi yer değiştirme değildi. Bu, kalbimin 7 yıl önce bıraktığı yere doğru attığı umutsuz bir adımdı. Ölümü ilk kez görecektim. Onu bu karanlıktan kurtaracaktım. Bu, benim hayatta kalma sebebim, benim tek amacım haline gelmişti, geride tabelasını gördüm. Gitgide yaklaşıyordum. Rüzgar, oğlum. Geriden sapıp dağın eteklerin doğru giden patika yola girdiğimde, sırların uykusuzluğun ve gerginliğin aralıyor nihayet omuzlarımdan çekildi. Alper'in bahsettiği o otel, kuşun terk edilmiş gibi duran, karanlık, ahşap ve beton karışımı bir yapıydı. Etrafındaki ormanlık alan, bizi İstanbul'dan ayıran görünmez bir perde gibiydi. Bir hapishane diye düşündüm. Derya, ölümü burada saklamış. Burada korunmaya çalışmıştı. Arabayı biraz uzağa park ettim. Gözlerim, otelin giriş kapısına ve tek tük yanan ışıklara kilitlenmişti. Kar, artık hafif bir serpinti değil. Hızlanan ve yüzüme çarpan soğuk bir gerçeğe dönüşmüştü. Kapıya yaklaştım. Kalbim, göz kafesimi parçalayacak kadar hızlı atıyordu. Bu, sadece Derya'yı görmekle ilgili değildi. Bu, adını Hatice teyzeden öğrendiğim o 7 yaşındaki gölgeyi rüzgarı ilk kez görme anaydı. Tam ana girişten görmeyi düşünürken, yan taraftaki personel, kapısının açılıp kapandığını fark. Orada durdum, nefesimi tuttum. Önce çıktı. Yüzü bana dönük değildi. Elinde küçük bir plastik kova tutuyordu. Muhtemelen söpleri dışarı atmıştı. Üzerinde kalın, eski bir kışlık mont, vardı ve boynuna, sıkıca sarılmış bir atkı. Oh, en 7 yıllık bekleyişim bitti. Olumdu. Rüzgar, küçük bir erkek soku. 7 yaş. Selimsiz ama omuzları dikti. Saçları Derya'nınki gibi koyu, ama duruşu, omuzlarını hafifçe öne düşüren o tedirgin hali. Tamamen bendim, sanki geçmişimden fırlayıp gelmiş. Bana ait bir silüet gibiydi. Özellikle yüzünü döndürdüğünde donup kaldım. Gözleri. Aynı kahverengi, sorgulayıcı bakışlar. Volkan'ın babamdan miras aldığı o gözler. Şimdi bu küçük çocuğun yüzünde parlıyordu. Yere yığılabilirdim. Başım dönüyordu. Bu kadar somut bir kanıtla yüzleşmek, telefonumdaki fotoğrafa bakmaktan çok daha fazlaydı. O yaşıyordu. Benim kaybettiğim 7 yıl, bu mucizenin var olması için harcanmıştı. Rüzgar, kovanın içindeki sopları, büyük bir konteyner atıktan sonra, geri dönmek, yerin karin tadına bakar gibi, elini uzattı. 7 yaşındaki bir sokun masumiyeti ve yalnızlığı, o karlı, kasvetli otel avlusunda keskin bir butsak gibi kalbime saplandı. Rüzgar, sesim, kendi kulağıma boğuk ve yabancı gelmişti. Ben, adını ilk kez yüksek sesle söylediğim anda, ölümü görme zevkinden mahrum bırakılmıştım. Otel kapısından hızla çıkan Derya, panikal rüzgara doğru yürüdü. Tam o anda beni gördü, durdu. Hava, sanki aniden dönmüştü. Rüzgar, anasının gerginliğini hissederek ona yaklaştı. Derya'nın yüzündeki ifade, üns, şok. Sonra derin bir ihanet ve en nihayetinde saf,
Koruyuku bir öfkeye dönüştü. Sanki bir canavar, yıllardır titizlikle koruduğu yuvanın kapısında belirmişti. Volkan diye fısıldadı. Bu isim, bir nefret ilahisi gibi çıktı dudaklarından. Ne işin var senin burada? Hemen rüzgarın önüne geçti. Elay, sokağın omzunda sukuka duruyordu. Rüzgar, arkadaki yabancı adama şaşkınlıkla bakıyordu. Oh! Anne ne kati zorlu, ne İstanbul, ne de kariyerim. Umurumdaydı. Sades deryanın gözlerindeki korkuyu silmek ve olumun önünde diz sökmek istedim. Birkaç adım attım. Derya, yalvarıyorum, yaklaşma, diye kükredi. Sesi titriyordu ama kararlıydı. Sana ne hakla buraya geliyorsun? Sana ait hiçbir şey yok burada. Sırlarımızı kimden öğrendin? Hatice bana mesaj gönderdi. Dedim, sesimi kontrol etmeye çalışarak. Oğlumun olduğunu öğrendim. Rüzgar, o benim oğlum, Derya. Rüzgar. Oğlum kelimesini duyduğunda annesin daha sıkı sarıldı. Bu benim için ikinci bir hançer darbesiydi. O beni tanımıyordu. Ben ona bir yabancıydım. Annesinin korktuğu, kötü adamdım. Evet, senin oğlun, dedi Derya, aku bir alayla. Ve ben onu yıldır senin hırslarından, ilgisizliğinden ve zehirli sevrenden koruyorum. Huzurumuzu mahvetmeye mi geldin Volkan? Git buradan. Yutkundum. Gözlerimden akan yaşları gizlemeye çalışmıyordum bayıl. Sadece huzurunu değil, dedim. Güvenliğini de. Nekati zorluyu biliyorum. Her şeyi biliyorum. Onun yüzünden burada saklanıyorsun. O adam seni rahat bırakmayacak. Derya'nın yüzü soldu. Nekati'nin adını duymak. Savunma kalkanını biraz olsun indirmişti. Korku. Öfkeyi bastırmaya başlamıştı. Nereden biliyorsun sen onu? Alper araştırdı. Sen ve Rüzgar güvende değilsiniz. İstanbul'daki lüks dairemde. Tek başıma geçirdiğim her saniye için kendimden nefret ediyorum. Kayıp 7 yıl için pişmanım. Ama şimdi buradayım. Ben bir kez seni koruyamadım. Derya ama şimdi Rüzgar o adamdan koruyacağım. Seni koruyacağım. Benim babalık hakkım. Senin sır saklama hakkından daha büyük. Buna engel olamazsın. Rüzgara baktım, doğrudan gözlerinin içine. O minik adam. Anasının bakaklarına saklanmış. Ama merakla beni süzüyordu. Onu benden uzak tutmana izin vermeyeseyim, diye devam ettim, kararlılıkla. 7 yıl ons kaçtıysan, şimdi kaçmaya kalksın. Nekati'yi durdurmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ama bunu tek başıma yapmayacağım. Ailemi yeniden kuracağım. Artık Volkan iş, adamı yok Derya. Sadece Rüzgar'ın babası var. Ve o baba, buradan gitmiyor. Derya sessiz kaldı. Gözlerinde binler soru. İşareti. Omuzları düşmüştü. Nekati'nin gölgesi. Volkan'ın beklenmedik çıkışından tok, daha büyük bir tehdidi. O en kararını vermek zorundaydı. 7 yıllık gururunu mu seçecekti, yoksa oğlunun güvenliğini. Sağlamak için nefret ettiği adamla işbirliği mi yapacaktı? Rüzgar, elini, anasının montunun altından çıkarıp, kar tanesi yakalamaya çalışırken, Derya derin bir nefes aldı. Nekati, diye başladı. Sizi artık kavgaçı değil, yorgundu. Nekati'nin senden ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeye hakkın var. Ve benim Rüzgar'a açıklayacak çok şeyim var. Jerry adım atu, kapıya doğru hafifse eğildi. Bu, daveti. İseri Volkan. Ama tek bir yanlış hareketinde. Yemin ederim seni bir, daha asla bulamayacağım bir. Yere götürürüm. Başımı salladım.
Bu bir zafer değildi. Ama bir başlangıçtı. Kararlı adımlarla. 7 yıl sonra. İlk kez oğlumun ve Derya'nın yaşadığı o küçük, kasvetli yuvaya doğru yürüdüm. İserayd Nekati zorluğunun gölgesi ve rüzgarın sahte doğum belgesinin karanlık sırrı beni bekliyordu. Ama artık yalnız değildim. Artık bir amaç için savaşıyordum. Odanın içi, dışarıdaki kardan daha soğuktu. Hava, Derya'nın öfkesi ve benim suçluluğumun yoğun, görünmez ağırlığıyla doluydu. Derya, rüzgar sessize, mutfak masasına oturdu. Ona bir bardak su verdi ve fısıltıyla oynamasını söyledi. Rüzgar, bakışlarını benden ayırmadan itaat etti. O masumiyet, benim yükümümün tam ortasındaydı. Derya sonunda koltuğa çöktü. Gözleri kızarmıştı ama yüzünde 7 yıllık yorgun bir kararlılık vardı. Sana anlatmam gerekenleri duyduktan sonra bayıl burada kalmak istersin. Bu senin sorunun Volkan. Dinliyorum, dedim. Ahşap kutu hala elimdeydi. Beni geçmişe bağlayan tek somut bağ. Derya derin bir nefes aldı ve hikayenin karanlık perdesini araladı. Ayrıldıktan sonra İstanbul'da tutunmaya çalıştım. Hamileliğimi herkesten sakladım. Sonra Nekati zorluğunun şirketinde iş buldum. Başta her şey normaldi. Ama Nekati kısa süre sonra benimle kişisel olarak ilgilenmeye başladı. Senin gibi hırslıydı. Ama daha karanlık bir hırs. Midem bulandı. İlgilenmek mi? Ne demek istiyorsun? Bir çeşit saplantı, diye düzeltti. İşler kötüye gitti. Benim için sahte bir doğum belgesi düzenledi. Rüzgarın babasının kayıp olduğunu gösterdi. Böylece beni yasal olarak kendisinin borçlu kıldı. Tüm hayatıma, borç ve sahte kimlik üzerine inşa ettim. Nekati'nin amacı beni kendine yakın tutmaktı, Volkan. Beni tamamen izol etmek istiyordu. Derya'nın sesi titredi. Onunla işbirliği yapanlar rüzgarı sürekli tehdit etti. Rüzgarın hayatının benimle güvende olduğunu ama benden ayrılırsa tehlikeye gireceğini fısıldadılar. Burası, geride yakınlarındaki bu kasvetli otel, burası Nekati'nin yasal, paravanlarından birinin kontrolünde. Kaçmak istedim ama nereye gitsem, beni buluyordu. Sahte kimliğimi ortaya çıkarmakla, rüzgarı elimden almakla tehdit ediyordu. Anladım. Derya'nın beni aramaması bir gurur meselesi değil, bir hayata kalma stratejisiydi. Nekati, Volkan'ın varlığını öğrendiğin, bunu Derya'yı tamamen yok etmek için kullanacaktı. Derya, ailesini korumak için beni bir tehdit olarak görmüştü. Peki neden şimdi? Diye sordum. Sesim kısık çıktı. Neden şimdi Hatise tez bana mesaj gönderdi? Derya gözlerini kaçırdı. Son zamanlarda baskı arttı. Nekati, rüzgarı görmeye, onunla ilgilenmeye çalıştı. Bu oteldeki adamlar, rüzgarın etrafında dolaşıyor. Hatise teyze, benim Nekati'ye karşı direncimin kırıldığını gördü. Rüzgar güvende değil Volkan. Hiçbir zaman güvende olmadı. Bu sözler, suçluluk duygusundan saf bir öfkeye ateşledi. Benim yüzümden, oğlum 7 yıldır bir canavarın gölgesinde yaşamıştı. Tam o sırada, telefonum soldu, bilinmeyen bir numara, Derya dehşetle bana baktı. Açma, artık çok geçti. Bir anlık tereddütten sonra, soruya yanıtladım. Karşıdaki ses, buz gibi, tok ve kesinlikle unutulmazdı. Volkan Bey, Karadeniz'in havası güzelmiş, değil mi? Vücudumdaki her kas kasıldı. Nekati zorlu, benim oraya geldiğimi biliyordu. Sen kimsin? Diye tısladım. Ben mi? Ben Derya'nın ve küçük dostumuz Rüzgar'ın koruyucusuyum. Gördüğünüz gibi, ben her şeyi bilirim. 7 yıldır Derya'nın arkasına saklanan küçük sırrınızla birlikte çıkabilmeniz ne güzel. Ama geç
kaldınız, Volkan Bey. Bu iyiliğe dokunamazsınız. Onlar benim kontrolümde. Siz kariyerinizle meşgulken, ben boşluğu doldurdum. Volkan'ın gözleri, deryaya kaydı. Yüzü bembeyazdı, demek ki Nekati her şeyi izliyordu. Eğer onlara bir zarar verirsen, tehdit mi ediyorsunuz, eski damat? Nekati'nin sesinde alev vardı. Hukuki yolları denerseniz, elinizdeki tek şey, sahte bir doğum belgesi ve sahte bir baba kimliği olur. Derya, siz ne kadar güvendiğini bir görün. Şimdi uslu bir çocuk olun ve İstanbul'a geri dönün. Yoksa sadece Derya'yı değil, o çok değer verdiğiniz kariyerinizi değerli bir ederim. Telefon kapandı. Elimdeki telefon sanki zehirli bir yılan gibiydi. Nekati sadece akimasız bir iş adamı değil, aynı zamanda manipülatif bir psikopatı. Beni, Derya'yı ve rüzgarı bir köşeye sıkıştırmıştı. Derya'ya döndüm, bizi takip ediyor. Her yerde, burası güvenli değil. Ama benim burada kalmam da durumu daha kötüleştiriyor. Rüzgar, sanki havayı koklayarak durumu anlamış gibi, masadan yavaşça yanıma yaklaştı. Yere eğildim. Aramızdaki mesafeyi kapatmak istiyordum. Selam Rüzgar, dedim. Sesimi yumuşak tutmaya çalışarak. Rüzgar, küçük bir kedi yavrusu gibi tedirgindi. Gözlerini kaçırdı. Sonra bana baktı. Sen kimsin? O, tüm pişmanlığımın doruk noktasıydı. Ona ismimi söylemedim. Sadece gülümsedim. Ben, annenizin eski bir arkadaşıyım. Ve sana yardım etmeye geldim. Derya bu sahneyi izledi. Gözlerindeki buz yavaşça eriyordu. Güven, 7 yıllık akumasuz bir duvarın arkasından zorla sızmaya çalışıyordu. İstanbul'a dönmeliyim, dedim Derya'ya ayağa kalkarak. Alper'le yasal savaş için hazırlık yapmalıyız. Nekati'yi ise deste detail durduramayız. Onun sahte doğum belgesi oyununu, kara para aklama bağlantılarını ortaya çıkarmalıyız. Rüzgar'ın yasal babası olduğumu kanıtlamalıyım. Derya itiraz etmedi. Artık savaşacak gücü kalmamıştı. Peki ya biz? Bizi burada bırakacak mısın? Hayır, dedim kesin bir sesle. Sebimden Alper'in numarasını yazdığım kağıdı çıkardım. Alper'in İstanbul'daki bağlantıları Nekati'yi araştırmaya devam edecek. Sen ve Rüzgar burada kalacaksınız. Ama bu oteldeki her hareketinizden şüpheleneceksin. Cesaleri kapıyı kilitel. Ben yasal, süresi başlatır başlatmaz. Seni güvenli bir yer aldıracağım. Bu gece, bu adama karşı ilk hamle yapıyorum. Rüzgar'a baktım. O, masumiyetiyle benim gelecekteki görevimi simgeliyordu. Bu kutsuk sokuğa bir daha asla yabancı kalmayacaktım. Geri geleceğim, dedim Derya'ya, söz verirsizin. Geri geleceğim ve Rüzgar'ın kimlik kartında benim adım yazacak. Ve Nekati zorlu, bir daha hayatlarımıza asla dokunamayacak. Bu bir veda değildi. Bu, bir yeminleşmeydi. Dışarıdaki kar fırtınası hızlanmıştı. Arabama geri döndüm. Kalbim hem hüzün hem de selikten bir kararlılıkla doluydu. Ahşap kutu, Rüzgar'ın ilk kanıtları, koltuğumun yanındaydı. İstanbul'a, savaşa geri dönüyordum. Kayıp 7 yılımın kefaretini ödeme zamanı gelmişti. Nekati zorlu, sadece bir iş adamıyla değil. İlk kez oğlu için savaşan, bir baba ile karşıya gelecekti. Ve ben bu savaşı kazanacaktım. İstanbul'a vardığımda, sadece birkaç saat uyuyabilmiştim. Gecenin soğuk havası ve Nekati'nin tehditleri uykuyu haram etmişti. Gözlerim, 7 yıllık uykusuzluğun ağırlığını taşıyordu.
Doğrudan Alper'in hukuk bürosuna gittim. Kahve kokusu ve kalın çiltli kanun kitaplarının düzeni. Karadeniz'deki o kasvetli otelin kasvetiyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Alper, masasında endişeyle oturuyordu. Benim hikayem, onun düzenli, hukuki dünyasına kaos getirmişti. Hastane kayıtları ve ahşap kutudaki kanıtlar önümüzdeydi. Durum çok karışık, Volkan, dedi Alper, rüzgarın sahte doğum belgesini inselayarak. Nekati, yasal boşlukları mükemmel kullanmış. Derya, sahte kimliği kendi risayla almış gibi görünüyor. Ki bu baskı altında yapıldı. Ve Nekati'nin kara para aklama bağlantıları, bu olay tamamen bir gizlilik perdesinin arkasına saklıyor. Hukuki labirentin ortasında sıkışmıştık. DNA testi ve sahte belgenin iptali süreci aylar sürebilirdi. Oysa her geçen saat, rüzgarı Nekati'nin pensesinde bırakıyordu. Nekati, Derya'nın peşini bırakmaya kalk. Benim ortaya çıkmam. Onu sadece daha agresif yaptı. Dedim. Masaya yumruğumu vurarak. Biz yasal olarak debelenirken. O hamle yapıyor. Tam o sırada, tahminim açı bir şekilde doğrulandı. Telefonum saldı. Arayan Derya'ydı. Sesi boğuktu. Ağlamaktan yorgun düşmüş. Volkan, işten çıkarıldım. Nekati'nin adımları geldi. Artık hizmetin ihtiyacımız yok dediler. Bizi otelden ayrılmaya zorluyorlar. Şimdi nerede saklanacağız? O, en Nekati'nin gücünün sadece finansal olmadığını, her yer yayılan bir zehir olduğunu anladım. Beni geride görmesi yetmişti. İntikamı anında gelmişti. Sakin ol Derya. Hemen Alper'in ayarladığı bir hesaba para göndereseyim. Orada güvendiğin, tarafsız bir komşun var mı? Birkaç günlüğüne su unmalusinus. Derya, yakınlardaki yaşlı bir komşunun adını verdi. Onlara geçici olarak oraya yönlendirdikten sonra. Ofkiel telefonu kapattım. Görüyorsun Alper, dedim, dişlerimi sıkarak. Oyunun kurallarını o belirliyor. Biz yasal olarak bir adım atana kadar, o Derya'nın dünyasını yerle bir ediyor. Alper endişeyle başını salladı. Daha kötüsü var Volkan. Az önce bir meslektaşım aradı. Nekati'nin şirketleriyle ilgili bir soruşturmaya takip ettiğini biliyordu. Çok kibar bir dile, Nekati zorluğunun adını karıştırırsam kariyerimin tehlikeye gireceğini söyledi. Buber uyarıydı. Tehdit şimdi Alper'i de hedef almıştı. Nekati, Volkan'ın elindeki sanyasal kozu bayıl sindirmeye çalışıyordu. Peki ya rüzgar? Sesim yumuşamıştı. O nasıl hissediyor olmalı? Olge. İstanbul'da. Elimiz kolumuz bağlıyken, yapabileceğim tek şey, uzaktan destek olmaktı. Derya'ya tekrar ulaştım. Telefon konuşmalarımız kısa ve şifreli. Olmak zorundaydı. Nekati'nin dinleme ihtimaline karşı. Bana rüzgardan bahset. Day yalvardım. Derya, Nekati'nin tehditlerinden sonra bildirensini koruyordu. Sürekli bana. O yabancı adam kimdi? Diye soruyor. Neden benden korktuğunuzu düşünüyorum. Diyor. Ona yalan söylemek zorunda kalıyorum, Volkan. Kalbim sızladı. Yalanlar üzerine kurulu. Bir dünya yaratmıştım. Ona benden küçük bir hediye verebilir misin? Alper, ona posta yoluyla yollaması için bir paket hazırladı. Oyuncak bir polis arabası. Belki onu koruyucu biri olarak görmeye başlar. Paket. 2 gün sonra Derya'ya ulaştı. O akşam telefonda Derya bana rüzgarla aramızdaki ilk duygusal köprüden bahsetti.
Arabayı gördü. Dedi Derya. Sesi yorgun ama biraz da umutluydu. Ön şüpheliydi. Ama sonra boyuna sarıldı. Bana bu arabayı bana gönderin adam. Bizi kötü adamlardan koruyacak mı? Diye sordu. Gözlerim doldu. Ne dedin? Ona. Evet. Koruyacak. Dedim. Bu. Bizim ilk yalanımız olmayan sözleşmemizdi. Volkan. Bu kusuken. Benim için bir dönüm noktası oldu. Rüzgar. Beni görmez bail. Beni bir koruyucu olarak algılamaya başlamıştı. Babalık sadece kan bağından ibaret değildi. Bu, verilen sözleri tutma ve güveni inşa etme sanatıydı. Ancak bu duygusal ilerleme, yasal gerçekleri değiştirmiyordu. Nekatinin sahte kimlik oyununu mahkemede bozmak imkansızdı. O 7 yıl boyunca bu tuza titislikal urmuştu. Alper'in ofizin geri döndüm. Pencereden dışarıdaki İstanbul manzarasına bakıyordum. Ama zihnim hala geridenin sisli ormanlarındaydı. Bu iş böyle yürümez, Alper, dedim, kesin bir kararlılıkla. Nekati, yasal süreci uzatabilir. Bizi tehdit edebilir. Rüzgarın hayatını riske atamam. Alper yorgunlukla içekti. Başka ne yapabiliriz? Yasalara uymak zorundayız. Kanunlara uymayız, diye düzelttim. Kanunlara kendi lehimayız seveririz. Nekati zorlu. Yeraltı dünyasının gücünü kullanıyorsa, biz de kamuoyunun gücünü kullanırız. Alper bana şaşkınlıkla baktı. Evet. Nekati gölgelerde yaşar. Onu güneş ışığına çıkarmalıyız. Deryayı nasıl izole ettiğini, rüzgarın sahte kimliğini nasıl düzenlediğini ve tüm o kara para aklama işlerini ortaya dökmeliyiz. Bir gazeteci bulmalısın Alper. Cesur. Korkusuz ve Nekati'nin adına duymaktan korkmayacak birini. Alper, sandalide doğruldu. Yüzündeki yorgunluk gitmiş. Yerine yepyeni bir hedef belirmişti. Tarık güneşi tanıyorum. Biraz asi ama doruku bir adamdır. Nekati'ye karşı kişisel bir kini olduğunu biliyorum. Ama bu riskli. Volkan. Nekati'ye doğrudan savaş açmak. Bizi tamamen hedef haline getirir. Zaten hedefteyiz, Alper. Dedim. Ahşap kutu. O minik gebelik testi ve rüzgarın ultrason fotoğrafları, benim azmimin somut kanıtlarıydı. 7 yılımı kaybettim. Nekati zorlu. Oğlumun hayatını ve Derya'nın özgürlüğünü çaldı. Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Bu. Son şansım. Ayakta durdum. Volkan iş adamı. Volkan afkuya dönüşmüştü. Tarık güneşi ara. Ona, Nekati zorluğunun şimdiye kadarki en büyük skandalının, kusuk, masum bir çokun varlığı üzerine kurulduğunu söyle. Medyayı devreye sokuyoruz. Bu artık hukuk savaşı değil, bir halk savaşı. Kararlılığım, Alper'i ikna etmişti. Kafasını salladı ve telefonu elin aldı. Nekati zorluğunun karanlık imparatorluğuna karşı. İlk ve en tehlikeli hamle yapıyorduk. Yasal çıkmazı kurup, Nekati'yi köşeye sıkıştırmanın tek yolu buydu. Rüzgar için, her şeyi göze alacaktım. Alper, gazete Tarık Güneş, temiz kurduktan sonra. İstanbul'daki gerginliğimiz, doruk noktasına ulaşmıştı. Medya bombasını patlatmaya hazırdık. Ama Nekati zorluğunun tepkisi korkutucuydu. Çünkü sessizdi. Oynadığı oyunun kuralı buydu. Sen hamle yaparsın. O yüzden beklenmedik anda. En zayıf noktandan vururdu. Benim en zayıf noktam is artık kanumdan. Kanumdan olan, hayatını yeni öğrendiğim 7 yaşındaki oğlumdu. Salı akşamı. Saat, gecenin ikisiydi. Telefonumun sesi, karanlık,
dairimin içinde çuluk gibi yankılandı. Arayan deryaydı. Sesi boğuktu. Kontrolsüz bir panik içindeydi. Volkan, sabuk ol. Rüzgar iyi değil. Yatağımdan fırladım. Ne oldu? Nefes al Derya. Ne oldu? Nekati'nin adamları. Bugün komşumuzun evinin etrafında dolanmışlar. Onu gözetliyorlar. Rüzgar onları pencereden görmüş. Ondan sonra krize girdi. Titremeye başladı. Nefesi kesildi. Şimdi durmuyor, Volkan. Midesi kanıyor olabilir. Kusuyor. Sesi hıçkırıklarla kesilmişti. O en yasal boşluklar, medya stratejileri, gurur ve pişmanlık. Her şey anlamsız bir gürültüye dönüştü. Dünyadaki tek önemli şey, gerideki o küçücük bedenin akısıydı. Hastaneye götür onu. Hemen. Ben yoldayım, Derya. Sakın kapatma. Beni dinle. Hemen oradan ayrılın. Arabaya atladım. Geride olan yolculuk. Bu kez bir arayış değil. Bir kurtarma operasyonuydu. İstanbul'un ışıkları. Vicdanımın karanlığıyla yarışıyordu. Gaz pedalına o kadar güçlü basıyordum ki, sanki zamanı büküp geçmişi telafi edebilirmişim gibi geliyordu. Bolu dağlarının sisli yolları kabus gibiydi. Her virajda. Rüzgarın solgun yüzünü görüyordum. Benim yüzümden, benim kariyer hırsım, benim Türk edişim yüzünden, o küçük, sakük, 7 yıl boyunca bir canavarın gölgesinde korkuyla yaşamıştı. Bu, Nekati'nin en büyük, en akumasuz hamlesiydi. Rüzgarın ruhsalını hedef almıştı. Şafak sokarken, geride devlet hastanesinin asil servisini gördüm. Derya'yı koridorda buldum. Yüzü mosmordu, gözleri şişmişti. Beni gördüğünde, ne öfke ne de şok vardı. Sadece teslimiyet. Mutlak bir. Çaresizlik. Koşarak yanına gittim. Onu kollarımın arasına aldım. Rüzgar nerede? Yoğun bakımdalar. Diye fısıldadı. Sesi kuru bir yaprak gibiydi. Psikolojik travmaya bağlı mide kanaması. Stres. 7 yıldır sakladığım her şey. Onun küçük vücudundan intikam alıyor Volkan. Derya hıçkırarak dizlerimin dibine soktu. O güçlü, gururlu kadın gitmişti. Şimdi önümde, oğlunun akısıyla yıkılmış bir anne vardı. Bitti, dedi, yüzü ellerinin arasındaydı. Ben artık onu koruyamıyorum. Gururum. Beni bu 7 yıl boyunca ayakta tuttu. Ama şimdi, o gurur yüzünden rüzgar akı çekiyor. Volkan, lütfen, onu kurtar. Artık sana ihtiyacımız var. Sana güveniyorum. Ne yapman gerekiyorsa yap. O en Derya'nın dirensini. Kıran şey Nekati'nin tehditleri değil, oğlumun çektiği acı olduğunu anladım. 7 yıllık sır perdesi, bir hastane koridorunda. Bir annenin teslimiyetiyle tamamen kalkmıştı. Bir hemşire gelip beni yan odaya oldu. Gözetleme kamundan rüzgar gördüm. 7 yaşındaki oğlum. Bembeyaz bir yatakta. Kollarında iğneler. Yüzünde oksijen, maskesiyle yatıyordu. Uyuyordu. Ama uyku huzurlu değildi. Kaşları satılmıştı. Sanki kabuslar uyanıkken bayıl peşini bırakmıyormuş gibi. Bütün dünya kutsuldu. Artık iş, kariyer, Nekati'nin paravan şirketleri kalmamıştı. Sadece ben ve onun masumiyeti vardı. Gözlerimden akan yaşlar. 7 yıllık susluluğun tuzlu suyu gibiydi. Hemşire izin verens, yavaşça odaya girdim. Rüzgarın yatağının yanına diz söktüm. Ufakık elini. Kendi koka, ellerimin
Arasına aldım. Elinin sukaklı. Bana kaybettiğim zamanın dehşetini bir kez daha hatırlattı. Rüzgarım, diye fısıldadım, sesim zorlukla çıkıyordu. Ben buradayım. Baban. Sen uyurken. Ben 7 yıl boyunca uyudum. Senin varlığından habersiz. Boş bir hayat yaşadım. Ama artık bitti. Eğildim, alnından öptüm. Sana yemin ederim oğlum, dedim sades rüzgarın ve sessiz hastane odasının duyabileceği bir sesle. O adam, ne kadar zorlu, artık senin hayatına bir daha dokunamayacak. Benim üzerimden geçmesi gerekecek. Yasal olarak, medyatik olarak, hatta gerekirse şiddetle. Sana söz veriyorum. Bir daha asla korkmayacaksın. Ben senin babanım. Ve babalar sokuklarını korur. Bu bir iş adamının sözü değildi. Bu bir babanın kutsal yeminiydi. Çok loy redemption süresim tamamlanmak üzereydi. Artık sadece nekatiyi durdurmak kalmıştı. Dışarı çıktığımda Derya kapının yanında beni bekliyordu. Gözlerinin içi kızarmıştı ama bakışlarında şimdi yeni bir güç vardı. O da benim değiştiğimi anlamıştı. Ne yapacağız? Diye sordu, sesi daha kararlıydı. Savaşacağız, dedim, elimi omzuna koyarak. İlk kez omuz omuza duruyorduk. Artık saklanmak yok. Nekati'nin korku imparatorluğunu, kamuoyunun ışığıyla yakacağız. Tarık Güneş'i arıyorum. Olayı bir medya skandalına dönüştürmeliyiz. Nekati. Sahte kimlik ve kara para aklama. Skandalıyla mahkemeye çıkacak. Ve biz DNA testil. Rüzgarın yasal babası olduğumu kanıtlayacağız. Peki ya Rüzgarın güvenli? Alper'in İstanbul'daki bağlantıları var. Rüzgar taburcu olur olmaz. Hemen resmi bir tanık koruma programına girmesini sağlayacağız. Bu, Nekati'ye karşı elimizdeki tek kaz. Kaçmayacağız ama yasal zırhımızı giyeceğiz. Gerideki hastan, bizim savaş alanımız haline gelmişti. Nekati, rüzgara dokunarak en büyük hatasını yapmıştı. O küçük yatağın başında ettiğim yemin benim yol haritamdı. Hemen Alper'i aradım. Tarık Güneş'in makalesinin derhal yayınlanmasını emredim. Hazırlan Alper, dedim. Savaş başlıyor. Nekati'nin karanlık dünyasını aydınlatma zamanı. Artık Volkan iş adamı. Sadece bir baba ve bir avkaydı. Ve oğlumun çektiği her akı. Nekati zorluğunun ödeyesi fiyata eklenmişti. O faturayı, kuruşuna, ödetecektim. Vereyden İstanbul'a, dönerken yediğim yemin, bir iş planından ibaret değildi. Bu, kalbimin üzerinde bir mühürdü. Rüzgarın hastane yatağının başındaki akü, tüm tereddütlerimi ve son kalan gurur parçalarımı yakıp kul etmişti. Alper'i hemen aradım ve talimatlarımı kesin bir ses tonuyla verdim. Tarık Güneş, beklemeye çekti. Nekati zorluğunun hayatının en kirli sırrı. Yani rüzgarın varlığı ve deryayı uyguladığı tehditler, derhal kamuoyuna sunulacaktı. Ertesi gün, İstanbul'un iş dünyası sarsıldı. Tarık Güneş, 7 yıllık karanlık sür. Bir holding patronunun esir aldığı en ve çokuk, başlığıyla manşetleri patlattı. Makale, Nekati'nin sahte kimlik düzenleme. Kara para aklama ve gerideki otel paravanlara arakuluyla deryayı nasıl izole etini. Hatta masum bir sokun sağlığını, nasıl tehlikeye attığını tüm detaylarıyla ortaya seriyordu. Nekati zorluğunun adı, iş dünyasından magazin sayfalarına, herkesin dilindeydi. Alper'in ofisi telefon trafiğinden geçilmiyordu. Medyanın gücü, yasal yollardan tatbikat huslaydı. Nekati'nin şirketleri soruşturma altına alınmaya başlanmış.
hisse senetleri sakulmuştu. Gölgede yaşamayı. Seven o karanlık adam. Artık güneş ışığının altında çırpınıyordu. İşe yaradı volkan. Didi Alper. Gözleri ekrandan ayrılmıyordu. Basın üzerimizde. Ama dikkatli olmalıyız. Bu adam köşeye sıkıştı. Köşeye sıkışan hayvan en tehlikelisidir. Nekati'nin tepkisi gecikmedi. Ancak beklediğim gibi bir tehdit telefonu ya da fiziksel bir saldırı değildi. Bu, Nekati'nin zekasının ürünü olan iğrenç bir tuzaktı. Öğleden sonra, Alper'in yüzü bembeyaz kesildi. Elindeki faksı bana uzattı. Volkan bu. Bu Nekati'nin hamlesi. Derya'nın eski avukatını kullanarak mahkemeye başvurmuş. Sahte kimlik belgeleri ve rüzgarı kaçırma girişiminde bulunduğuna değer asılsız suçlamalarla seni ihbar etmiş. Aile içi şiddet ve soku alıkoyma tehdidi. Gereksiz. Derya ve rüzgara yaklaşma yasağı talep ediyor. Şaşkınlıktan donup kaldım. Nekati benim babalık çabamı. Derya'yı koruma isteğimi bir suç eylemi olarak göstermişti. Rüzgarın hastane odasındaki panik atağını bayıl. Benim zorla yanlarına gitmemin sonucu olarak çarpıtmışlardı. Lanet olsun diye bağırdım. Fox kağıdını buruşturarak. Oğlum hastanede. Yatarken ben mi onu kaçırmaya çalışmışım. Bu adamın vicdanı yok. Alper, gergin bir şekilde gözlüklerini düzeltti. Vicdanı yok ama güçlü avukatlar var. Nekati kamuoyunun dikkatini dağıtmak ve seni yasal olarak sindirmek istiyor. Bu hamle onu soruşturmalardan korumaz. Ama seni derya ve rüzgardan uzak tutabilir. Bu akılsız bir ikilemdi. Eğer mahkeme Nekati'nin talebini kabul ederse, ben rüzgara asla yaklaşamayacaktım. Oysa rüzgarın tam şimdi bana ihtiyacı vardı. Hemen deryayı aradım. Sesi endişeliydi ama önceki gibi panik değildi. Rüzgar, yoğun bakımdan çıkmış. Normal bir odaya alınmıştı ve durumu stabildi. Nekati sana bir yaklaşma yasağı çıkartmaya çalışıyor diye açıkladım durumu. Biliyorum, dedi Derya, sesi kararlıydı. Hastanede bu dedikodular yayılmaya başladı bir el. Doktorlar bana rüzgarın babası olarak gösterilen adamın yani Nekati'nin satevekilinin buraya gelip gelmediğini sordu. Sakın ha Derya. Ona kimseyi dinlemesini soyal. Sana ne soyal dilerse soyal. Ben sana ve rüzgara asla zarar vermem. Biliyorum Volkan. Bu yüzden şimdi o pisliği durdurmalıyız. Gurur duvarıma yıktım. Artık kaçmaya kaz. Derya'nın bu kararlılığı benim selikleşmiş irademle birleşti. Alper, yaklaşma yasağı talebini hemen reddetmek için karşı dilekte hazırlıyoruz. Ve en önemlisi, rüzgar hastaneden çıkar çıkmaz derhal tanık koruma programına girmesini sağlayacağız. Bu hem Nekati'nin fiziksel tehditlerinden korunmak hem de yasal olarak elimizi güçlendirmek için tek yol. Tanık koruma programına girmek, Derya'nın Nekati'ye karşı resmi olarak ifade vermesi ve rüzgarın sahte kimlik hikayesinin tüm detaylarını açıklaması anlamına geliyordu. Artık geri dönüş yoktu. Saklanmak yerine kendimizi hukukun zırhına sırakaktık. Alper, gerekli başvuruları yapmak için hemen adliye yollandı. Bense, Tarık Güneş'i aradım. Tarık, dedim. Nekati'nin son hamlesini duymuşsundur. Benim
Olumu kaçırmaya çalıştığımı iddia ediyor. Bu, Necati'nin ne kadar çaresiz olduğunun kanıtıdır. Hikayenin ikinci perdesini açıyoruz. Hastanede yatan 7 yaşındaki bir çocuğun travmasının sorumlusu Necati zorludur. Kamuoyunu, derya ve rüzgarın asilen koruma altına alınması gerektiği konusunda bilgilendir. Mahkemeyi, medyayla birlikte baskı altına alalım. Tarık kanalında. Bu hikaye, onun kariyerinin zirvesi olacaktı. Hazır ol Volkan, dedi Tarık. Necati, seninle ve derya ile oynamaya seviyordu. Ama şimdi bir babayla oynuyor. Ve o baba, kaybetti her şeyi geri almak için ceheneme kadar gitmeye hazır. Ertesi gün, tüm medya rüzgarın hastane yatağını ve Necati zorluğunun sahte yasal hamlesini konuşuyordu. Kamuoyu, doğal olarak babalık haklarını geri kazanmaya çalışan adama sempati duymaya başlamıştı. Necati'nin itibar imparatorluğu hızlı bir şekilde çekiyordu. Derya ve rüzgar hastaneden taburku edilir edilmez, sivil polis koruması altında gizli bir yer alındılar. Güvenlikleri sağlanmıştı. İstanbul'daki ofisimde, pencereden dışarı bakarken, Alper yanıma geldi. Tanık koruma işlemleri tamamlandı. Necati'nin sana yaklaşma yasağı talebi reddedildi. Artık güvendeler. Ama Volkan, Necati çılgına döndü. Bütün telefonları dinleniyor. Şirketleri inceleniyor. Ama bu adam son bir hamle yapacak. Bunu hissediyorum. Başımı salladım. Necati, yenilgiyi kabul edecek biri değildi. Benim ortaya çıkışım, Derya'nın ihaneti ve kamuoyunun baskısı onu bir kanavara dönüştürmüştü. O hamleyi bekliyorum, Alper. Dedim sesim soğuktu. Ama bu kez, ben hazırım. Rüzgar ve Derya'yı koruma altına almak. Onunla aramızdaki mesafeyi kapatmak için bize zaman kazandırdı. Artık Necati'yi avlama sırası bizde. Necati zorlu, beni bir tuzakla durdurmaya çalışmıştı. Ama farkında değildi ki, o tuzak benim son zırhımı giymeme neden olmuştu. Babalık yemini beni bir iş adamı olarak değil, bir savaşçı olarak güçlendirmişti. Şimdi, final hesaplaşmasına doğru ilerliyorduk. Necati'nin hamlesini bekliyordum. Ama bu kez, Necati'nin ne yapacağını değil, ne zaman yapacağını bilmek istiyordum. Tarık Güneş'in manşetleri tüm Türkiye'yi sarsarken, Necati'nin imparatorluğu hızla çözülüyordu. Her geçen saat, Necati'ye yönelik soruşturmalar derinleşiyor. Şirketleri birbiri ardına sokuyordu. Alper'in yüzü, yorgunluktan, sok zaferin gerginliği ayıl parlıyordu. Elimizde son bir parça daha var Volkan, dedi Alper, gözlerini kıstı. Tarık, Necati'nin özel muhasebesizinden bir USB bellek almış. İçinde, rüzgarın sahte kimlik sürecini organize eden ve Derya'yı borçlandıran gizli fonların detaylı kayıtları var. Necati, rüzgarın babası olarak görünen kayıp şahsın kimliğini kullanarak kara para aklamış. Bu, yasal bir bomba. Bu kanıt, Necati'yi sadece tehditin değil. Aynı zamanda sizi mali suçlardan dolayı da tamamen köşeye sıkıştırıyordu. Artık kaçışı yoktu. Hemen safkılığa veriyoruz, dedim. Bu, Necati'yi tamamen felç eder. Veriyoruz, ama Volkan, diye yuvardu Alper, sesi alsaktı. Necati, bütün köprüleri yaktı. Bu adam, haps görmemek için son bir çılgınlık yapacaktır. Aklındaki tek şey, Derya'ya ve rüzgara olan takıntısı. Onların yeri resmi olarak gizli, ama Necati'nin bağlantıları güçlü. En iyi savunma, en iyi saldırıdır. Hazırlıklı olmalıyız. Owen.
İçime soğuk bir ürperti yayıldı. Nekati'nin son hamlesi. Bir yasal hamle değil, kişisel bir saldırı olacaktı. Babalık yemeni ettiğim o küçük beden dokunmaya çalışacaktı. Alper dosyaları toparlarken, ben tanıdık koruma birimiyindeki kontak numarasını çevirdim. Yarın güvenli olup olmadığını defalarca sordum. Her şey yolundaydı. Ama içgüdülerim bağırıyordu. Jess yarısı, bir and bail yuyamadım. Koltukta oturmuş, ahşap kutuyu avusluyordum. Dışarıda İstanbul sessizdi. Ama benim içimde bir alarm zili çalıyordu. Telefonumun ekranında gizli tutulan adrese baktım. Küçük, müstakil, deniz manzaralı bir ev. Saat 2:45. Telefonum soldu. Arayan Alper değildi. Koruma biriminden bir polisti. Sesi gergin ve fısıltı halindeydi. Volkan Bey, derhal buraya gelmelisiniz. Bir hareketlilik var. 3 kişi, çevre güvenliğini aşmaya çalışıyorlar. Kalbim göz, kafesimi parçaladı. Nekati. Sonunda beklediğim en gelmişti. Geliyorum, dedim. Arabanın anahtarlarını kaparken. Sivil polis koruması yetersiz kalabilirdi. Nekati. Risk alıyordu. Yokluk, en eski tüm yokluklardan daha hızlı ve daha tehlikeliydi. Bu kez pişmanlık ya da suçluluk yoktu. Sadece saf. Hayvani bir koruma içgüdüsü vardı. O adam, ölüme bir santim yaklaşırsa, onu kendi ellerimle durduracaktım. Evin bulunduğu sahil kasabasına vardığımda, arabayı bir arka sokağa gizledim. Nefesim kesiliyordu. Evin etrafındaki karanlık, korkuyla değil, kararlılıkla doluydu. Koşarak evin arka bahçesini süzdüm. İki koruma polisi, iki adamla boğuşuyordu. Bu adamlar, Nekati'nin en sadık, en akılsız adamları olmalıydı. Silah sesleri duyulmuyordu. Nekati, dikkat çekmemeye çalışıyordu. Fırsat kolladım. Bir polisin boğazını sıkan iri adamın üzerine atladım. 7 yıl boyunca ihmal ettiğim spor, salonu değil. İçimdeki öfke bana güç veriyordu. Yumruğumu defalarca indirdim. Adam, şaşkınlıkla yer yığıldı. Diğer koruma polisi, ikinci adamı etkisiz hale getirirken, dikkatim evin kapısına kaydı. Kapı hafifçe aralanmıştı. Nekati'nin tabancası patladı. Kurşun kulağımın yanından sıyırıp geçti. O sırada ben ona sarkmıştım. İkimiz de karlı zemine yuvarlandık. Tabanca. Elimizden fırlayıp karanlığa kayboldu. Fiziksel güç olarak Nekati'den daha iriydim ama o vahşiydi. Çaresizliğin verdiği bir enerjiyle bana saldırdı. Yüzüne birkaç yumruk indirdim. Nekati bir anlığına sırsamedi. Oluma bir daha dokunamazsın diye bağırdım. Sesim gürledi. Onu kollarından yakaladım ve sertçe yere bastırdım. Gözlerindeki o kibirli parıltı sönmüştü. Yerini mağlubiyetin akılsız gerçekliği almıştı. Tam o anda siren sesleri duyuldu. Alper'in sefkula sunduğu son kanıtlar ve yaşanan satışma, İstanbul'daki polis gücünün buraya gelmesine neden olmuştu. Daha fazla polis memuru ve özel harekat birimi evi kuşattı. Korumalar, Nekati'nin adamlarına kelepçe takarken, ben Nekati'nin üzerine sökmüş vaziyetteydim. Polis memurları yanıma geldi ve Nekati'yi tutuklamak için beni çekip aldılar. Nekati, son kez bana baktı. Gözlerinde derin bir nefret ve yenilginin iğrenç bir karışımı vardı. Kazandın sanma Volkan. Bu bitmedi. Bitti Nekati, dedim. Çoktan bitti. Polisler, ellerini arkadan kelepçeledi ve Nekati'yi karlı zeminden kaldırıp götürdüler. O karanlık gölge, nihayet hayatımızdan çekilmişti.
Hızla evin kapısına koştum. Derya, rüzgar kucağında tutuyordu. Rüzgar ağlamıyordu. Sadece şok içindeydi. Gözleri, tüm bu karmaşanın ortasında. Sadece bana bakıyordu. Kapıyı açtım. Derya, yorgun ve bitkin bir haldeydi ama gülümsüyordu. Gözyaşları, bu kez korkudan değil, rahatlamadandı. Volkan, diye fısıldadı. Onu durdurdun. Yere çöktüm. Rüzgarın yanına. O küçük, titrek vücuda dokundum. Ben buradayım rüzgar, dedim. Nefesim düzene girmeye çalışıyordu. Artık güvendesin. Rüzgar, kollarını annesinin boynundan ayırdı ve bana uzattı. Yüzündeki ifade, 7 yaşındaki bir çocuğun bir yabancıya olan ilk teması değildi. Bu, bir oğlun babasına sığınışıydı. Onu kucakladım. Rüzgar, kollarımı sıkı kasardı. Owen kuşun soğuk. Jesse, siren sesleri ve kavga. Hepsi, eriyip, gitti. Rüzgar, başını omzuma yasladı ve sessiz, uykulu bir sesle fısıldadı. Baba, o kelime. 7 yıllık boşluğun, pişmanlığın, suçluluğun ve mücadelenin sonunda duyduğum o ilk kelime. Kulaklarımdaki uğultu durdu. Kalbimin ritmi normale döndü. Görevim tamamlanmıştı. Kollarımda, kaybettiğim 7 yılı ve kazandığım geleceği tutuyordum. Derya ve rüzgar. Polis koruması altında. Güvende oldukları geçici bir eve götürüldü. Ben de onlarla gittim. O gece, 7 yıl sonra ilk kez. Aynı çatı altındaydık. Nekati zorluğunun karanlık gölgesi dağılmış, yerini huzurun ilk ışıkları almıştı. Şimdi geriye sadece yasal süreçleri tamamlamak, sahte kimliği iptal etmek ve rüzgarın kimlik kartına Volkan adını yazdırmak kalmıştı. Ama en önemlisi, rüzgar beni baba olarak savurmuştu. Ve ben ona layık olacaktım. Sahildeki geçici evde geçen günle. Nekati'nin yarattığı kaostan sonra bulduğumuz İlk gerçek sığınaktı. Rüzgar güvende. Derya sakin. Ama bu sükunet kırılgandı. Birkaç hafta sonra, Nekati zorluğunun davası başladı. Alper ve savkılık. Tarık Güneş'in makalelerayla yaratılan kamuoyu baskısında yardımıyla. Nekati'yi mali suçlar ve tehditin yargılıyordu. Mahkeme salonuna girdiğimde. Nekati'yi gördüm. O kibirli. Nefret dolu bakışları. Hala üzerimdeydi ama artık zincirlenmişti. Güçünün bittiğini biliyordum. Duruşma sırasında Derya. 7 yıl boyunca sakladığı sırrı. Nekati'nin onu nasıl sahte kimlik ve borçlarla izole ettiğini soğukkanlılıkla anlattı. Konuşması bittiğinde. Salonda derin bir sessizlik oluştu. O an, Derya'nın sadece rüzgarı korumak için değil, aynı zamanda geçmişteki hatalarımdan doğan gururunu da aştığını anladım. Benim için en zor an, rüzgarın hastane raporlarının mahkemeye sunulmasıydı. O küçük bedenin çektiği travmanın yasal bir kanıt haline gelmesi kalbimi bir kez daha parçaladı. Duruşmalar uzuyordu. Nekati'nin avukatları kamuoyunun dikkatini dağıtmak için her yolu deniyordu. Bir hafta sonra, Alper beni asılın ofisine çağırdı. DNA testinin sonuçları gelmişti. Masasının üzerinde duran mühürlü zarf, 7 yıllık bekleyişin. Sonsuz bir suçluluğun ve umutsuz bir arayışın sevabını içeriyordu. Alper zarfı açtı, okudu ve yüzünde geniş, bir gülümseme yayıldı. Volkan, dedi. Sesi, titriyordu. %99.999. Rüzgar resmen senin oğlun. Bu, sadece biyolojik bir gerçek değil. Nekati'nin sahte kimlik oyununu tamamen geçersiz kılan yasal bir mühür. Sonuçları aldığım, en sadece hafiflemedim. İçimdeki boşluk dolmaya başladı. Bu kağıt parçası,
Artık babalık hakumun hukuki olarak sorgulanamaya anlamına geliyordu. Hukuki süreç hızla ilerledi. Necati'nin suçları o kadar ağırdı ki, Rüzgar'ın sahte doğum belgesinin iptali ve benim babalık haklarımı tescil etme davamız öncelikli olarak ele alındı. Ancak, resmi işlemlerin tamamlanması ve nüfus müdürlüğü kayıtlarının güncellenmesi zaman alacaktı. Sonuçta 7 yıllık yasal bir dolandırıcılığı temizliyorduk. Yeni kimlik kartının çıkması ve Necati'nin alacağı nihayetsizce birbirini takip eden kararlar olacaktı. O günün akşamı, geçişi evimizdeydik. Dışarıdaki soğuğa rağmen içerisi sıcaktı. Rüzgar, yeni aldığı bir çizim defteriyle yerde oynuyordu. Derya, mutfakta bir şeyler hazırlıyordu. Yüzünde uzun zamandır görmediğim, dinlenmiş bir huzur vardı. Yanına oturdum. Rüzgar bana alışmaya çalışıyordu. Artık kaçak değildi. Ama Rüzgar hala temkinliydi. Ona, ilk kez, Necati'nin ve benim geçmişteki hatalarımızın neden olduğu karmaşık durumu kendi seviyesinde açıklamaya çalıştık. Hukuki olarak her şeyi halletmiştik. Ama aramızdaki bağ, kağıt üzerinde bir önvenden fazlasını gerektiriyordu. Güven inşa etmekti bu. Rüzgar, bakışlarını benden ayırmadan çizim defterini inceledi. Babalık her gün, küçük adımlarla kazanılan bir unvandı. O küçük temaslar, 7 yıllık mesafeyi kapatmak için attığım adımlardı. Rüzgar, oyununa devam ederken, kucağıma tırmanmadı. O sihirli kelimeyi söylemedi. Ama yatağa gitmeden önce, kasamak bir şekilde, başını omzuma yasladı. O kız açık, benim için bir başlangıçtı. O henüz bana baba demiyordu. Ama artık o kadar yakındık ki, Necati'nin davasının sonlanmasıyla gelecek olan nihai hukuki zaferden sonra, o kelimeyi de kazanacağım. Kazanacağım o yeni kimlik kartı. Bizim yeni hayatımızın sembolü olacaktı. Artık sadece Necati'nin son fermanını bekliyorduk. Rüzgarın dudaklarından dökülen o kutsal kelam, babalık, benim için 7 yıllık kuşun sonu olmuştu. Artık Necati'nin karanlık gölgesi dağılmıştı ve Rüzgarın kimlik kartında benim adım yazıyordu. Hukuki süreçleri tamamlamıştık. Ancak hikayemizin son perdesi henüz kapanmamıştı. Necati zorluğunun davası, hızlı ama zorlu bir süreçin ardından, tam bir ay sonra sonuçlandı. Mahkemeye, son duruşmayı, izlemek için Derya ve ben, Alper'in yanındaydık. Necati, demir parmaklıkların arkasında, bayıl gururundan ödün vermiyordu. Ama Tarık Güneş'in makaleleri, Alper'in sunduğu mali kanıtlara ve Derya'nın soğukkanlı tanıklığı karşısında, onun yasal zırhı tamamen parçalanmıştı. Hakim Necati zorluyu birden fazla mali sus, şantaj ve Rüzgar'ın sahte, kimlik düzenlemesi, yoluyla kişisel özgürlükten alıkoyma suçlarından dolayı, ağır hapis cezasına çarptırdı. Karar açıklandığında, Necati'nin yüzündeki o son kibirli parıltı bir sönmüştü. Biz baktı ama gözlerinde artık nefretin ötesinde tükenmişlik vardı. Derya'nın elini sıktım. Adalet yerini bulmuştu. Bu, sadece Volkan'ın kişisel zaferi değil, 7 yıl boyunca zorla susturulan Derya'nın da zaferiydi. Mahkeme salonundan ayrılırken, Derya'nın yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Bitti Volkan, dedi. Gerçekten bitti. Artık tek engel kalmamıştı. Geçici olarak sığındığımız o deniz kenarındaki küçük evde. Rüzgar uyuduktan sonra,
Şöminenin başında oturduk. Şöminenin sıcaklığı, dışarıdaki son kış soğuğunu kırıyordu. Aramızdaki mesele, sadece nekati değil, 7 yıl önceki başarısızlığımızdı. Bu sessizlik, hem rahatlatıcı hem de itiraflar için davetkardı. Sana ne kadar teşekkür etsem diye başladı Derya. Rüzgar kurtardın, bizi kurtardın. Başta sana güvenmediğim için beni affet. Sana kızgın değilim Derya. Olanlara hak ettim, dedim. Seni bir kez terk ettim, hem de en çok ihtiyacın olduğu zamanda. Ben, o hırsın kulesiydim. Ama Rüzgar, bana kim olduğumu, neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlattı. Benim geri dönüşüm, sana ve Rüzgar'a kendimi kanıtlama çabasıydı. Ona baktım, gözlerindeki yorgunluk gitmiş, yerini derin bir anlayış almıştı. Peki şimdi ne olacak Volkan? Diye sordu. Sesi yumuşaktı. Huzur bulduk. Rüzgar güvende. İstanbul'a dönüp, iş hayatına mı devam edeksine? Derin bir nefes aldım. Elimi yanımızdaki küçük sehpada duran oyma ahşap kutuya uzattım. Bu kutu, benim pişmanlığımın ve yeniden doğuşumun sembolüydü. Onu açtım. İzinden, 7 yıl boyunca sebimde taşıdığım, Derya ile ayrıldıktan sonra çıkarmak zorunda kaldığım eski alyansıma çıkardım. Alyansı avukumda tuttum. 7 yıllık paslanmış metal, şöminenin ışığında parladı. 7 yıl önce sana bu yüzü takarken, evliliğimizin gerektirdiği sorumluluğu tam olarak anlamamıştım. Hırsım ağır bastı. Seni incittim. Ama şimdi, o 7 yıllık boşluk, Rüzgar'ın varlığı ile doldu. Biz artık 3 kişiyiz, Derya. Ve Rüzgar'ın tam bir ailesi olmaya hakkı var. Yüzü Derya'ya uzattım. Gözleri yaşardı. Bu yüzük, başarısızlığımızın bir anüsü olabilir. Ama aynı zamanda ikinci şansımızın da başlangıcı. Benimle, Volkan'la, yeniden evlenir misin? Bu kez, seni ve Rüzgar kariyerimden daha çok seveceğim yemin ederim. Derya, elindeki yüzüğe baktı, sonra bana gülümsedi. O gülümsediğinde, şöminenin ateşi daha parlak yandı. Volkan, dedi, sesi, sevgi doluydu. Sana güvendim ve sen o güveni boşa çıkarmadın. Rüzgar'ın bir babası var. Ve benim de bir kokaya ihtiyacım var. Evet. Seninle. Rüzgar'la birlikte. Her şay rağmen yeniden evlenirim. Yüzü parmağına taktım. Tamamen oturmuştu. Elimiz, sadece yasal olarak, değil kalpten de yeniden kurulmuştu. O gece, geçmişin hayaletlerini geride bıraktık. İstanbul'a, yeni bir hayata dönme kararı aldık. Volkan iş adamı. Yeni bir düzene geçecekti. Artık saat 9'de başlayıp, gece 10'de biten, toplantılar yoktu. Akşamları Rüzgar'ın ödevlerin yardım eden, Derya ile sahilde yürüyen bir baba ve koka vardı. 7 yıl kaybetmiştim. Ama sonunda, nekati, zorluğunun karanlığı ve kendi, aptal hırslarımın gölgesi dağılmıştı. Önümüzde, Rüzgar'ın kahkahaları ve Derya'nın huzurlu tebessümleriyle aydınlanacak, dopdolu bir gelecek vardı. Bu benim kurtuluş hikayemdi. Ve sonsuza kadar sürecek, huzurlu bir ikinci şansın başlangıcıydı. Yeniden kurduğumuz hayat, İstanbul'un karmaşasından uzakta, ama yayında kalbindeydi. Artık evimiz, lüks bir konut değil, Rüzgar'ın çizimleriyle. Derya'nın kahkahalarıyla ve benim gazeteleri, okuduğum masallarla dolu bir yuveydi. Masamdaki notlar artık boşa raporları değil. Rüzgar'ın o gün okulda öğrendiği yeni kelimelerdi. Şirketim küçülmedi ama ben küçültüm.
Karhırsana bir kenara bıraktım ve gerçekten yaşamak için gereken huzuru önceliklendirdim. Huzumu kestim. Çünkü 7 yıl ön beni an değerli varlığımdan eden şey o huzdu. Geçen hafta yeni kimlik kartıyla okula kaydını yaptırdığımızda rüzgarın yüzündeki o saf, anlaşılır gurur benim için kariyerimin en büyük başarısından daha değerliydi. O artık güvende, artık bir sır değil, artık bir gölgenin parçası değil. Bugün, baharın ilk sokak günlerinden biriydi. Rüzgar ve Derya ile Kadıköy sahilinde küçük bir parkta yürüyorduk. Nekati zorlu, aldığı uzun hapis sezasıyla geçmişin karanlık bir anısı olarak kalmıştı. Onun adına anmak bile artık havayı zehirlemiyordu. Rüzgar, yeni aldığı usurtmasını gökyüzüne salmaya çalışıyordu. O kulis ama kararlı vücudunda. 7 yıl önce onu benden ayıran tüm akılların izi silinmişti. Derya yanımda durdu. Başına hafifse omzuma yasladı. Bak Volkan, diye fısıldadı. Usuyor. Rüzgar. Usurtmayı zorlukla da olsa havalandırmış. İpi sıkıca tutarak neşel çuluk etmişti. O çuluk, 7 yıl önce kaybettiğim tüm kahkahaların telafisi gibiydi. Derya, elini benimkine keneledi. Bakıştık, gözlerinde ne kin, ne suslama. Sadece derin, dinlenmiş bir sevgi vardı. Derya'nın kalbi de benimki gibi onarılmıştı. 7 yıl önce yaptığım yüküm, şimdi yavaş yavaş yeniden inşa ediliyordu. Kaybettiğim 7 yılın, açısı asla silinmeyecek. Rüzgarın ilk adımını, ilk kelimesini, ilk doğum gününü kaçırmanın yükü, sonsuza kadar omuzlarımda kalacak. Ama o 7 yıl, bana neyin gerçekten önemli olduğunu öğretti. Nekati zorluyu durdurmak. Sadece hukuki bir mukadele değil. Benim kendimi kanıtlama. Ruhumu kurtarma, yolumdu. Şimdi rüzgara baktığımda. Sadece oğlumu görmüyorum. O benim ikinci şansımdı. Beni kurtaran bir fırtınaydı. 7 yıl boyunca boş bir odada, yankılanan sessizlik içinde yaşadım. Ama şimdi o boşluk doluydu. Mutluluk, zenginlikte ya da başarıda değil. Rüzgarın karla kaplı bir gecede boynuma sarılarak fısıldadığı o tek kelimedeydi. Asterisk, baba. Asterisk. Hikayem bir kurtuluş hikayesiydi. Bir baba, kendisini ailesinin sevgisiyle yeniden yarattı. Ve ben, artık ne nekatinin ne de kendi hırslarımın gölgesinde yaşamayacağımız güneşli bir geleceğe doğru rüzgarın elini tutarak ilerliyordum. Artık evdeyim. Artık temamız sonsuza dek.